Onur Akay'ı çok özlemiştiniz. İşte karşınızdayız. Onurcuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Ben de Bilal Özcan TV'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türk Teşekkür ederim. magazin gazetecilerinin en değerlisi Bilal Teşekkür, Özcan'la bir magazin programı yapmak çok keyif veriyor bana. Ben de herkesi çok özlüyorum Bilal abicim. çok teşekkür ederim. Canlı yayın ne zaman başlayacak diye soruyor Azra. Azra başladık. Azra başladık gel. Onur Akay çok güzel şeyler söyledi benim için. Çok teşekkür ediyorum sevgili Onur Akay. Azra buradasın zaten canlı yayındasın. Diğer arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Herkes gelsin. Tabii. Bütün arkadaşlar katılsın. Onur Akay Akçay'dasın değil mi? Akçay'dayım Bilal abicim şu anda. Geçen hafta bugün Ankara'daydım. Yayın yapamadık. İşte bir ses dergisinin etkinliğindeydim. Bu hafta buradayım. Sonra işte müzik çalışmaları hepsi bir arada gidiyor. Magazinde benim için ayrı bir keyif. Çok hoşuma gidiyor seninle program yapmak. Çok yani keyif veriyor bana. Teşekkür ederim. Benim için de seninle program yapmak çok keyifli. Onurcuğum çok teşekkür ederim. Çok incesin. Akçay'da neler oluyor? Türkiye ve dünyanın sayılı oyuncularından Afra Saraçoğlu'nun şu anda Akçay'da olduğunu öğrendik. Annesinin yanında. Doğru mu? Evet, evet. Doğru mu Onur Akçay'da Akay? olduğunu öğrendik. Ama Akçay'da bugün yağmur var. Akçay ağlıyor. Belki de Mert gelmedi diye mi ağlıyor acaba? Leo gel otur yanıma gel. Leo Bugün Leo içeri kaçtı. Tam yayına bağlanırken. olsun. Olsun. Çok Tamam tatlı. Leo'cum gel otur yanıma. Bak gel. Çok tatlı. Olsun olsun. Havlasın. Leo hadi gel kuzum gel buraya gel. Sana ne söyleyeceğim bak biraz sonra. Biraz sonra sana hediyem var sürprizim. Öyle deyince bekler. Bak, gel atla Bilal abiye bak gel yanıma otur. Evet, Onur Akay Akçay'da arkadaşlar ve Afra Saraçoğlu'nun annesi de Akçay'da yaşıyor. Onur Akay Afra'nın anne ziyaretine Akçay'a gittiğini söyledi. Hepsini konuşacağız. Biraz sonra Onur Akay Afra Saraçoğlu'nun Leo gel otur. neden ayrıldığını duyduğu duyumlarla bize anlatacak. Ama öncelikle arkadaşlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Abone olarak izlerseniz seviniriz. Kanalımızın güçlenmesi açısından önemli ve beğen yaparsanız da çok önemli. Moderatör arkadaşlarından kimse yok galiba. Sorularınızı da süper chatle iletebilirsiniz arkadaşlar. Anında cevaplanır. Süper chatle iletebilirsiniz sorularınızı. Sevgili Onur Akay. Konularımız da çok güzel. Değil mi bugün Bilal abicim? Çok güzel. Hareketli magazin gündemi. Çok güzel, çok güzel. Seninle magazin konuşmak daha da güzel. Her zamankinden daha da güzel. Peki, Tarkan'la ilgili, Tarkan dün bir paylaşım yaptı. Akşam saat 20 gibi görür görmez hemen ben de bir video çektim. Tarkan'ın bu paylaşımını duyurdum. Çarpıcı bir paylaşımdı. Bir okumak istiyorum hemen hızla. Tabii. Merhabalar canlarım. Biliyorum özleştik. Unutmayın kalp kalbe karşı hep aklımdasınız. Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor. Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana. Demek ki yeni şarkılar yapıyor değil mi? Yazın Tabii. yaza şurasında ne kaldı? Yani sonra devam ediyor. Not bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. Bir oluruz yolunda gibi bir marş yazmışım ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi. Kimileri buna katılır ya da katılmaz. Başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür ya da düşünmez. Benim marşım kullanılır ya da kullanılmaz gibi şeylerle de kafayı hiç yormam. Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana. Marştı, şarkıydı falan bunların hepsi küçük bir detay diye böyle devam ediyor. Dünya Kupası'na katılıyor milli takım, herkesin bildiği gibi. Tabii.
Bundan 24 yıl önce katıldığımız Dünya Kupası için bir şarkı yazmıştı. Evet. 2002 yılında hala dillerde çok sevilmişti. Ve onun daha iyisi yapılamadı zaten. Şimdi herkes bir yarışa girdi Tarkan'ı geçmek için yeni bir şarkı yapıp daha çok sevilsin, ben yaparım. Herkes de kendi yaptığını bir şey oldu zannediyor. En güzeli o zannediyor. Senin bu konuda düşünceni, fikrini almak istiyorum. Bu müzik dünyasının bir e, üstadı olarak ne düşünüyorsun? Ee, Bilal abicim, ben de Tarkan'ın o yıllarda yaptığı marşı çok beğenmiştim. Tarkan da gerçekten oraya imzasını atmış, senin dediğin gibi. Evet, E, Onu kullansalardı daha iyiydi diye düşünüyorum. Yani Sinan Akçıl'ın yaptığını dinledim ben marşı, ama e, öyle yani Tarkan'ın yaptığı besteyle yani yanından geçemez. Yakından uzaktan alakası yok yani. E, Yani Sinan Akçıl biraz aceleye mi getirmiş, artık ne yapmış, bazı ilham gelmeyince zorlamış gibi bir şey yapmak evet. için. Sinan benim arkadaşım, benim sevdiğim bir sanatçı. Ancak yani olmamış Sinan, hakikaten olmamış. Çok güzel şarkıların var, bestelerin var ama iddialı bir çaba gösterdin. Hatta ilk sen söyledin Tarkan'ın şarkısını sana hatırlattıklarında bir televizyon programında. O var Tabii. diye daha iyisi yapılamaz mı dedin, bir çıkış yaptın ve senden herkes bu şarkıyı bekliyordu ama olmadı. Sinan Akçıl biliyorsun ben başka türlü konuşurum. Yani doğruya doğru, eğriye eğri söyleyen bir insanım. Umarım bunu söylediğimde aramızdaki arkadaşlık da bitmez. Ama Edis'in şarkısı hiç olmamış. Zaten o kendi şarkılarından Evet. birine, Martılar şarkısına galiba yeni ses yazmış. Murda Mero yani yok. Onlar da Okan Karadeniz diye bir arkadaş bir şarkı çıkarmış. Rafet El Roman'ınkini yine en çok onu beğendim ama o da kavga eder gibi. O da olmamış. Keşke Bilal abicim, keşke şey yazsaydı. Hani marş yaptı da Türkiye'yi salladı. Anladım, anladım. Şimdi yazar izleyenlerimiz. Bir E, an ismini çıkaramadım. Çok kullandık onu. evet, yani 100. yıl herkes marşını yapan. herkes deniyor, herkes yapıyor. Ama olmuyor. Doğuş'un şimdi bir çalışması bitmek üzereymiş marş. Istemeyecek bir şey yaptı ama Orta Asya'dan geliyoruz sanki dıgıdık dıgıdık. Yani o da çok tarihi bir şey. Faruk K yapmış birkaç iyi adam. Faruk K birkaç iyi adam. Sezen Aksu çıkaracak diyorlar. Sezen Aksu öncelikle şu Nazan Öncel konusunda bir açıklama yapsın. Neden üzdü o kadar Nazan Öncel'i? O konuyu Evet. konuşacağız. Konuşacağız o konuyu biraz Şimdi sonra. bir de Emre Kaya da şey demiş, Tarkan besteci değil demiş. Bilal abicim bir açıklama yapmış röportajında. İşte Evet, yani Tarkan için öyle bir şey kullanmış. Tabii Tarkan da bir yorum yaparak e, küçük bir şey bildirmiş, naif bir şey. Beni bilen bilir. Ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere girmem demiş bu konuyla ilgili. Tabii evet. şimdi Emre Kaya'nın bir haklılık payı var mı? Bu bestecilik yönü, madem herkes beste yapıyor, marş yapıyor, onunla ilgili de böyle küçük bir şeyler söyleyeyim dedim. Yani şöyle, bestekarlık, bestecilik çok farklı bir şey. Şarkıya kendi imzasını atan, gerçekte ruhunda bestekarlık olan kişinin eseri bir Sezen Aksu'nun, Nazan Öncel'i de sayabiliriz ve bir Yıldız Tilbe'nin gibi başka sanatçılar tarafından da yorumlandığı gibi her akşam eğlence mekanlarında seneler geçse bile o şarkı söyleniyorsa işte o gerçek bestedir. Ama Tarkan'ın şarkıları tabii ki söylendi o dönemde. Bazıları bittikten sonra, mesela son yaptığı şarkı, mesela şimdi ben sürekli canlı müzik dinlemeye arkadaşlarımın sahne aldığı mekanlara gidiyorum. Kesinlikle
mesela söylenmiyor. Solistler okumuyor. Çok güzel şarkılar çıkmış. Tam besteci değil diyemeyiz. Emre Kaya kadar. Emre Kaya da zaten bunu demek istedi bence. Kötülemek için kullan bence. Geldi. Ee, Telefon geldi. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok iyi geliyor Bilal abicim. Ama e, yani bestecilik yönünü eleştirebilirim. Serdar Ortaç'ın da öyle. O da çok nihavente aynı melodileri tekrarlıyor. Serdar Ortaç aslında Tarkan'dan daha da iyi söz yazarı. Ama söz yazarı. Söz yazarı. Evet, yani ben Tarkan'ı besteci olarak beğeniyorum. Bak şimdi Tarkan'ın yaptığı bazı şarkıları sayacağım. Kuzu Kuzu. Evet. Kuzu Kuzu. Mükemmel bir şarkı. E, Evet ama bir Ay. tek ondan dinleyebiliyorsunuz. Başka solistler okumuyor. Artık mesela bir Sezen Aksu bestesi gibi sürekli mekanlarda söylenmiyor. Dönemindeydi. Yani radyolar arasına çalıyor. Evet. Asla vazgeçemem. Çok özel bir şarkıydı ama o da onun değilmiş. Öyle çıkmıştı. Ay şarkısı mesela. Ay, ölürüm sana. Salına Evet. salına, kır zincirlerini. Ayrılık zor. Aşk, unutmamalı. İnci tanem ve Milli Takım Kış Marşı. Güneşi vardı herhalde. Kış Güneşi de onun muydu? Yok, o şeyindi, Yıldız Başka Tilbe'nin. birinin miydi? Yıldız Tilbe'nindi. Ha, evet, evet. Yıldız Tilbe'nin. Yani bunların hepsi çok anlamlı ve çok özel şarkılar. Yani hep uçlarda besteler. Herkesin kolay kolay oturup yapamayacağı şarkılar. E, ve e, 30 sene geçse de dinlenen şarkılar. Yani Dinleniyor tabii ki. dinleniyor. Tekrar Dinleniyor. dinleniyor. Şimdi böyleyken Emre Kaya'nın Tarkan besteci değil demesi, ya ben Tarkan'ın bestelerini beğenmiyorum dersin mesela. Şarkılarını Yani o beğenmiyorum tabii dersin. zevk meselesi. Eksik buluyorum dersin. Ve nedenini de söylemen lazım. Ama besteci değil demek yani büyük haksızlık. Besteci değil denemez. O bir marşı bile yeterli yani. Ama benim de demek istediğim gerçek böyle bir yani nasıl söyleyeyim eser bırakan bestekarlar vardır. Senelerce başka kuşaklarda da yeniden albümleri okunur. İşte onu yaratabilen Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe. Biraz daha böyle farklı bir şeyler lazım bestekarlık için ama Tarkan şarkıları çok güzel. Ben beğeniyorum. Zaten onun yorumunu ben çok beğeniyorum. Türk sanat müziğini bile tertemiz üslupla okuyan, gerçekten gerçek bir sanatçı ruhuyla dünyaya gelmiş. O aurası değil mi? Her şeyi bambaşka. Ee, Sezen Aksu'yla sizin sorduğunuz soru Bilal abicim. Nazan Öncel de işte herhalde ben bir duyum almıştım. Nazan Öncel'in bazı istekleri olmuş Sezen Aksu'dan. Öyle mi? O O evet, konuya geleceğiz. Ama Tarkan tabii. ilk kez bu Faruk Teymur isimli sosyal Evet, medya evet. kullanıcısına teşekkür mahiyetinde bir mesaj, yorum yazdı. Onun paylaşımı. Yazmış. Senin söylediğin gibi Emre Kaya'nın Tarkan Evet, besteci değil röportajında söylediği sözü Faruk Teymur sözlere. eleştirdi. Video çekerek eleştirdi kendi Instagram hesabında ve Tarkan da onun paylaşımının altına bir yorum yazdı. Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Ben ilk kez Tarkan'ın 35 senedir bir yorum yazdığını, yani bir Evet, teşekkür yorumu hep kalp bırakır. Mesela teşekkür onun kalptir, hep kalp bırakır sevdiği paylaşımlara. Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti. Beni bilen iyi bilir. Ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem. Ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti. Ne yalan söyleyeyim. Çok sevgiler demiş. İşte öpücük vermiş, gülen yüz vermiş, çok güzel bir mesaj. kalp yapmış. Evet. Çok güzel bir mesaj var. İlk kez Tarkan'dan böyle bir mesaj görüyoruz. Şunu da söyleyeyim bu konuyla ilgili. Senin de başka söyleyeceğin yoksa kapatalım. Bütün bu saydığımız isimler içinde Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, işte Tarkan, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe. Bence içlerinde en iyi hakkıyla bu işi yapan, besteci olarak yapan Yıldız Tilbe'dir arkadaş.
Kadın ne hile bilir ne hurda bilir. Ne çalmayı bilir ne araklamayı bilir. İşte bu Tertemiz. da çok ayrı bir Tuvalette konu. otururken aklına gelir, mırıldanır, teybini çıkarır. Eskiden, şimdi de herhalde cep telefonuna mırıldanır. Ondan sonra o bestesini orada yapar. Ondan sonra da verir yönetmenine. Bunu notalara dök diye. Öyle değil mi? İşte Bilal abicim, Öyle değil benim mi? demek istediğim oydu. Yıldız Tilbe'nin her şarkısında bilmeden bir şarkısını dinlesen bile bu Yıldız Tilbe kokuyor dersin. İmzasını atar. Bizim Türk sanat müziğinde de öyledir. Avni Anıl, hiç bilmediğim bir, hiç okunmamış bir şarkısını bana çalsınlar. Bu Avni Anıl derim, bu Selahattin Bravo. Pınar derim. Bravo. İmza Bravo. atarlar. Her Bravo. kuşaktaki yeni sanatçılar yeniden yorumlar. İşte benim demek istediğim oydu. Diğerlerinde biraz o eksik yani. O eksik. biraz bir yerlerden alarak yapanlar da var. Onları da biliyoruz da şimdi onlara girmeye gerek yok. Ama tam dediğine katılıyorum yani. Konuyu en iyi yere getirdim Bilal abi. Ama gerçek bu. Gerçek bu. Bunu da söylemek lazım. Evet. Peki Nazan Öncel bugün yeni bir söz söyledi. Sezen Aksu ile olan bu şey konusunda, çekişmesi konusunda kamuoyunda büyük yankı yapınca Sezen Aksu'ya gider yapması Nazan Öncel'in insanız diyor. İşte mükemmel değil diyor. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti Sezen Aksu'yla ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. Yani bu bana çok dokundu. Sezen Aksu'nun Nazan Öncel'i gözden çıkarmaya hakkı yok. Biz Sezen Aksu'yu böyle tanımadık. Bunun bize bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Hakikaten çok üzdü. Biz Sezen Aksu'yu öyle duygusal tanıdık ki Sezen Aksu asla 40 yıllık bir dostunu gözden çıkarmaz. Dostu evinden hırsızlık yapmadıysa, dostu onun sevgilisini Tabii. elinden almadıysa, kocasını, sevgilisini yatağına çekmediyse, ki bunu yapan kişiyi bile affetti Sezen Aksu yıllar sonra. Ona hakaret etmediyse, onun hakkında dedikodu yapmadıysa. Sezen, ne varsa açıkla kardeşim. Bizim bilmediğimiz ne varsa açıkla da herkes öğrensin. Ben çok güçme Tabii. gitti. Senin Hiç duymadık değil mi Bilal abicim? biz sana Hiç bugüne kapılmışız. kadar da Aynen. duyduk mu böyle bir şey? Duymadık. Biz sana kapılmışız, peşinden gidiyoruz. Senin duygusallığına, romantikliğine, senin insanlığına, insan sevginin peşinden gidiyoruz Sezen. Sen nasıl 40 yıllık dostunu neden, ne menfaat uğruna, ne uğruna gözden çıkardın? Ben burada hayretler içindeyim ve Sezen Aksu'nun cevap verme, mutlaka bu konuda açıklama yapması gerekir. Sözü sana bırakıyorum güzel dostum. Yani ben de çok şaşırdım. Sezen Aksu'yu nasıl biliriz? 90'lı yıllardan bu yana Aşk-ı Nur Yengi'den tutun da Sertab Erener'e kadar. İşte Kanlıca'da biliyorsunuz yalısı. Orada Kanlıca'dan da bahsetmiş. Kanlıca'da böyle ben duyarım yani yemekler pişer, herkes gelir, her an yemek pişermiş evinde. Bütün sanatçı dostları, müzik çalışmaları, neler neler yani. Herkese şarkılarıyla destek olmuştur. Genç çocuklara şarkılarını okusun diye ücret bile almadan verir. Yeni çıkan solistler okumak isterlerse. Dizilere şarkı yapar, herkese yardımcı olur. Ben şöyle duydum yakın bir çevreden Bilal abicim. Nazan Öncel'in bazı istekleri olmuş. O herhalde düet sırasında bilmiyorum. O istekleriyle ilgili şeyler yapılamadı. Belki Sezen Aksu'nun başka bir şekilde yani onu yapmamak olarak düşünmemiştir de bence aralarında bir yanlış anlaşılma var. Ya da bazı tabii rahatsızlıkları da vardı Sezen Aksu'nun, sağlık problemleri. Belki yapamadı, isteklerini gerçekleştiremedi. Ne istekleri olduğunu da bilmiyorum. Ondan dolayı sitem etmiş diye ben duydum yakın bir çevreden. Şarkı önüme geldi. Şöyle bir dinledim. Dinlemek istemiyordum yani bu kavgadan dolayı. Uzak dursun benden dedim. Yani böyle üretilen bir şarkı beni rahatsız eder. Fakat Evet. bastım, tıklamak zorunda hissettim kendimi o anda. Baktım Sezen Aksu bayağı baskın. Bayağı önde yani. Nedir isteği? Nazan Öncel ne istedi ki yani? Neden? Ben mi Herhalde önde olayım belki dedi de Sezen Aksu o yüzden mi kızdı filan yani?
olur ya. Belki de yeniden montajını istedi. Yani nasıl söyleyeyim, mixine, montaj diyorum. Belki şarkıyı yeniden mix yapalım dedi. Sizin dediğiniz gibi Sezen Aksu'yu önde buldu. Bayağı Kendini önde. arka planda bulmuş olabilir. Bu benim Koro gibi düşüncem. geliyor. Vokallerden biriymiş gibi geliyor Nazan'ın sesi. İşte evet, olabilir. Bence öyle istekleri oldu. Onlar yapılmayınca kırıldı. Çünkü bir şey istemiş ama bu da bir ünlü kişi bana anlatan, Sezen Hanımlara yakın ikisine de. Ama ne istediğini bilmiyorum, yani ona ulaşamadım. Ama şimdi çok güzel bir konuya değindin mesela. Hem de bu şarkı aşamasında olduğunu da kendi açıklamış, yeni açıklamasında. Evet. Bence bu mixle ilgili bir şeydir yani. Evet ama yani olmaz ki Sezen Aksu, kimlere ne şarkılar veriyorsun? En güzel bestelerini başka insanlara söyletiyorsun, veriyorsun. Ne olacak yani orada senin 40 yıllık dostun, yani bir Çok da ses, sever aslında. Nazan tabii Öncel'i çok sevdiğini bilirdim. ya, 2 versiyon yap. Bu işin pirisin sen. Bir Nazan Bey versiyonu de, bir Sezen versiyonu de. İki ayrı sesten dinleyelim. 2 ayrı versiyon yap. Ne bileyim ben yani bunun çaresi senin dediğin gibi acaba bir rahatsızlık dönemine falan mı denk geldi? Ya da başka bir Belki problemi, de, bir öfkesi vardı, başka bir yerde bir kızgınlığı vardı. yani öyle de olabilir. Belki, yani yoksa yapmaz Sezen Aksu. Bence aralarında bir iletişim kopukluğu da var. Nazan Öncel de artık tabii herhalde dolmuş, birdenbire öyle söyledi. Estağfurullah. Durum böyle yani, benim Bilal abicim, edindiğim bilgiler. Evet, Biz böyle sanat camiasından sohbetler ettiğimiz için telefonlarla sürekli e, ünlü dostlarımızla işte öyle konuşmalarımızda ulaştım bu bilgilere de. güzel bilgiler, güzel bilgiler. Benim de tahminimle senin aldığın bilgiler örtüşüyor. Örtüşüyor. Dostlar, beğen yaparsanız mutlu oluruz. Bizleri abone olarak izlerseniz de seviniriz. Algoritmanın bizi sevmesi, daha çok sevmesi için sizlerin katkıları çok önemli. Bu arada Süper Chat ile sorularınızı iletebilirsiniz. Anında cevaplandırırız dostlar. Peki, değerli moderatör arkadaşlarım burada mı acaba? Derken Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi görüyor biliyorsun. Evet, Yani soğuk algınlığı, zatürre tedavisi görüyor ve bugün onunla ilgili bir gelişme. Beni çıkarın buradan demiş eşine. Yoğun bakımdaki Kadir İnanır, "Beni çıkarın buradan." demiş. Jülide Kural, eşi, açıklama yaptı. Tedavisi güzel ilerliyor. Günde 2-3 kez yanına giriyorum, konuşuyorum. Böyle ortamları sevmez o, hastane ortamlarını. "Beni buradan çıkarın." diyor, eee, diye anlatıyor. Ya, yoğun bakımdaki insanı oradan çıkarmazlar değil mi Onur Akay yani? tabii. Yine de işte kendinde bilinci açık. Yani Çok işte şükür. e, o söylediler zaten. Koruma amaçlı daha iyi tedavi yapabilmek için yoğun bakım almışlar. Tabii sıkıntıları vardır Bilal abicim. Biraz da işte bu Kadir İnanır rahatsızlıklar geçirdi. Birçok sağlık problemi yaşadı son zamanlarda. Ama işte o yasak, yani nasıl söyleyeyim, sağlığa zararlı olan tütün şeyi Sigara var. sağlığa zararlı. Evet, İşte evet. onunla ilgili biraz böyle o sağlık problemlerinde bile bırakmamış. Bu zatürrede tabii işte akciğer, o iltihaplar, sigara, hepsi bir arada olduğu için onun için yoğun bakıma almışlardır yani tedavisinin. O da orada sıkılıyordur yani, herhalde o canı istiyor. Ben Ya, öyle kolay değil. düşünüyorum. Kolay değil hakikaten, yani biz evimizde bile yatağımızda bir 2 saat falan fazla yatsak, hani, tembellik etsek filan fırlayıp kalkıyorum ben sonra yani. Tabii, Eee, tabii. ki orada yoğun bakımda düşün, o değil mi, günlerdir, kaç gün oldu, o hastane Tabii. ortamında. Ağzında, şuranda, buranda serumlar, makineler bağlısın. Sıkıcı yani, tabii Çok kolay insanı değil. sarsıyor. Allah yaşatmasın. Yani ben de izlerde kaldı ya Bilal abicim. Bak görünüyor değil mi? Ya, Ben de yaşadığım için bilirim. Çok zor. geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sen de, eee,
Ama inşallah düzelecek, güçlü biri olduğunu hep duyarım Kadir İnanır'ın. Fakat tabii bu yaşadığı sağlık sorunları biraz sarsmış. Son fotoğrafları da bana böyle çok iyi gelmedi. Hmm. İyi gelmedi değil mi? Evet. Kolay değil ya. Efsane isimler. Allah sağlık, şifa versin inşallah. Amin. Amin. 31 Mayıs'ta İstanbul'da bir konser var sevgili Onur Akay. Amerikalı rap şarkıcısı. Bu şimdi çok meşhur, dünyaca meşhur oldu. Aynı zamanda müzik prodüktörü Scott İstanbul'da Tersane denilen mekanda 2500 kişiye konser verecek. Biletler anormal pahalı bir şekilde satılığa çıktı ve hemen tükendi. 30 bin lirayla 80 bin lira arasında konser Evet. bileti satıldı İstanbul'da 2500 kişiye. Ve kara borsaya düştü biletler. Kara borsada da e, 2 milyon liraya kadar 2 milyon liraya kadar alıcı bulmuş. O en iyi konserin en iyi yeri. 1300 lira, 1500 lira ne diyorum ben 130 bin lira pardon 130 bin lira kara borsada en ucuz bilet 130 bin lira. Tersane İstanbul'daki Grand Factory denilen alanda bu 31 Mayıs'ta bir etkinlik saat 16 ile 1'e kadar gece yarısı 1'e kadar Travis Scott DJ performansı, özel şovlar, canlı sunum, butik kulüp deneyimiymiş bu konser. Butik bir konser. Çok sınırlı bir bilet kontenjanı 2500 kişi ve biletler çıkar çıkmaz da tükenmiş 30 bin lirayla 80 bin lira arasında kapış kapış. Yani bizi yurt dışından izleyenler hesaplama yapmayı söyleyeyim. 500 euroyla 500 euro ile 1500 euro arasında konserin biletleri satılmış. Çok pahalı değil mi? Tabii yine de satılıyor çünkü e, Bilal abicim çok yani büyük bir kitlesi milyarlarca kere ben şöyle bir baktım dinlenme rakamlarına ulaşmış. Yani milyarlarca Ne dinlenme diyorsun var. ya? Ne Tabii diyorsun tabii. ya? Evet, Bir spor. şarkısı olmasa da şarkılarının hem de 4 milyonlu albümü öyle bir şey var. O da milyonlarca kopya satışı yapmış. Dinlenmeler çok yüksek. Yani bakarken öyle araştırırken baktım da ben de dedim rap musikisi mi yapsak ne yapsak dedim. Genç nesil artık rap bayağı bir tabii yükselişte bu tarz müzikleri seviyorlar. Normal buluyorum ben yani satışını. Bu kadar büyük bir dinlenme almış kişinin 34 satışı. yaşında. 34 yaşında. Milyarlarca dinlenmiş diyorsun şarkıları. Evet evet yani Milyarlarca çok Amerikalı yüksek. Travis Scott İstanbul'da 2500 kişiye konser verecek. E, demek ki o yüzden de konser biletleri bu kadar. Zaten aldığı telif hakları çok çok yüksektir. O dinlenmelerden gelen yorumculuk, beste hakları kimdeyse çok büyük paralar kazanıyordur. E, baya baya yani ön planda olan bir hayran kitlesi yüksek. Mutlaka her ülkede bunu görüyordur. Dünyayı geziyormuş. Çok enteresan. Çok ilginç. Bakalım Evet. kim reklam filminde oynatabilecek. Jennifer Lopez buraya geldiğinde, en son geldiğinde pek çok kez geldi Türkiye'ye. En son geldiğinde kaşla göz arasında hemen kendisini bir mücevher reklam filminde oynattılar biliyorsun. Gösteriliyor hala. O kırık bir Türkçeyle bir şeyler Evet. söylüyor. Tabii. Jennifer Lopez. Bayılıyoruz biz dünya starlarını hemen gelir gelmez yakalayıp reklam çekmeye. Ama bu arkadaşa, bu rapçi arkadaşa herhalde para ödeyecek para bulamayız biz. Kim bilir reklam kaşesi ne kadar, değil mi? Tabii tabii. Yani çok Tabii yani onlar yine e, yengemizdi ya bir dönem Adriana evet. Lima. Ona şükretsinler. O seviyor Türkiye'de kırmıyor, oynuyor.
Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Reklamlarda. Biraz zor yani oynatmak. Öyle hemen yakaladık da oynatalım gibi yapacaklarını sanmıyorum. Sanmıyorsun. Adriana Lima yengemizi de şeyde gördüm. Kocasıyla çok evleniyorlar bunlar, biliyorsun. Boşanıyor, evleniyor, boşanıyor, evleniyor. Tabii. En son en yeni kocasıyla Cannes Film Festivali videolarını izlerken gördüm. Ee, Yani Adriana Lima'ya daha yakışıklı, daha iri yarı falan bir erkek bekliyor insan yanında. Ama ne yapsın, o da ne yapsın yani. Değil Yakışıklılardan mi? herhalde fayda göremedi. Beğenmedim yani. Kocasını tip olarak beğenmedim. Onu söylemek istiyorum. O Evet, dönemlerde bazı yorumlar yapmıştık. Rahmetli Erol Köse'yle falan. Haklı da çıktık aslında ama neyse o konuları açmaya gerek yok Bilal abiciğim. evet. Eşref Rüya bitiyor. İnsanlar üzülüyor. Evet. Hayranları üzülüyorlar. Aslan Malbora, Çağatay Ulusoy'un başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sevgilisi. 3 yıldır güzel bir ilişkileri var. Eee, Gazeteciler rastladılar ona ve dediler ki siz sete gidip baskın yapıyormuşsunuz, Çağatay Ulusoy'un, sevgilinizin seti ve bu oradaki insanlar buna üzülüyormuş, şaşırıyormuş, dedikodu oluyormuş. Yani Demet Özdemir'i kıskandığını ima ediyor muhabirler. "Bunları kim uyduruyor arkadaşlar?" dedi. "Bu art niyettir." dedi. "Benimle ilgisi yok bunların." dedi. Ondan sonra "Ben sete filan da gitmiyorum." dedi. Bundan dolayı sette huzursuzluk olmuş ve büyümüş, büyümüş, büyümüş. Demet Özdemir'le de Çağatay Ulusoy'un arasında zaten bir gerginlik hep varmış. Bunlar üst üste binince de "Yeter artık." demiş yapımcı da, "Bitiriyorum bölümü, diziyi." demiş. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle Bilal abicim, e, açıklamasını da gördüm. Aslında e, yani bu kıskançlık vardı yani. Fakat bir kıskançlıkla eşinin bile eşi olsa yani evli kişilerin bile kıskançlığıyla böyle büyük yapımlar bitmez. Kendi de orada söylemiş. Aslında çok güzel örnek vermiş. Koskoca proje benim kıskançlığımla mı yayından kaldırılacak? Yani o aslında o her şeyi anlatıyor. Ama yine o kıskançlık şeyleri yaşandı da asıl sorun aslında Afra Saraçoğlu ile biraz sonra konuşacağız. Kenan İmirzalıoğlu'nun arasında ki ya o dizide Afra'nın ayrılmasıyla bu dizinin de yayından kaldırılması sebepleri aynı. A! Evet, A! başroller arasındaki A! setteki uyumsuzluklar. Afra mesela Afra Saraçoğlu'na geçtiğimizde konuşacağız ama şöyle küçük bir şey söyleyeyim şimdi. Orada da mesela yaş farkı vardı. Tamam burada yaş farkı çok öyle değil ama uyumlulardı. Afra'daki yaş farkı işte o setteki uyumsuzluğu yol açmış. Aralarındaki iletişim sorununa yol açmış. İşte yaşıtı değil, olmuyor bir türlü. Yapamadıkları için Afra ayrıldı. Burada da bu kıskançlık sebepleriyle herhalde e, Çağatay Ulusoy'la Demet Özdemir'in arasında sette yani ekranda değil, ekrandaki şeyleri, uyumları, oyunculukları iyi ama işte çalışma ortamında çok gerginlikler olunca uyumsuzluklar ve böyle iletişim kopuklukları diziyi yayından kaldırmışlar. Ben öyle duydum, aldığım bilgiler. Afra fazla bile kaldı o dizide. Artık dizide, Tabii, yani, Doğan karakterine sürekli olarak destek olan, alan açan, tabii. bir Aynen, oyuncu durumunda tabii. maalesef. Sen hep Fakat anlattın Bilal abi. En sonunda evet, Kurtul Afra diye bir başlık attın. O da sana cevap verdi, kurtuldum diye. Evet. doğru söylüyorsun. Evet, evet. Yani Afra'nın hakikaten o diziden, kurtulması gerekiyordu. Kim bilir neler yaşandı filan diye düşünürken senin söylediklerin, çok doğru, çok örtüşüyor gerçeklerle. Yani, Afra'nın markasını korumak amacıyla, sebebi ne olursa olsun, sette yaşananlar ne olursa olsun markasını korumak amacıyla zaten o diziyi bırakması şarttı. Para cazip geldi, arkadaşlarının dolduruşuna Öyle geldi. başladı.
arkadaş sen çok iyi biliyorsun. O süreçte sen de Akçay'daydın. Onlar orada Tabii. dizi çekerken en Hiç yakın arkadaş. düşünmüyordu bile dizide oynamayı bu sezon aslında. Kendi fikriydi, isteğiydi. Sana söylemişti Açıkladı bile zaten. basına. Bu sezon dinleneceğim dedi bir röportajında muhabirlere konuşurken. Tabii sana da söylemişti zaten bazı Tabii, şeyler. Ve güzel para kazandı. Bir hesap yaptım, kaba bir hesap. 42 milyon 500 bin lira kazandı 17 tabii. bölümde. 2 milyon 500 bin liradan. Güzel Evet, kazandı, hakkıdır. Star oyuncu kazansın, daha çok kazansın. Ama her şey para değil. O da bunu çok iyi biliyor. Ve tabii. zaten ona para vermek için önünde menajerinin önünde bir sürü dosya var. Bir sürü yapımcı ona para vermek için şey yapıyorlar, Tabii. teklif koyuyorlar. Para onun için sorun değil bundan sonra. Kesinlikle. Bir de Eee, artık a bardak yani son damlayı aşmış ki sezon finalini bile bekleyemediler. Ya, o çok enteresan. Zaten, o bir şey koptu, bir şey oldu, bir şangırtı oldu, bir şey oldu. Yapımcı Onur Güvenatan kendisini ifade edebilir. Böyle şeyleri istemez o, yapmaz. Bugüne kadar yapmadı Açıklamazlar bence. Asıl ama o büyük sebebi açıklamazlar da son şeyleri. ama Eee, ama evet. ama 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 sen çok büyük yapımcısın. Türkiye'nin en büyük yapım şirketlerinden birinin sahibiyim diyorsan bir oyuncu adı ne olursa olsun seni bırakıp gidememeli sözleşmesi devam ederken. Yani bu disiplinsizliktir. Bu senin onu elinde tutamamaktır. Senin onu yapımda devam ettirememektir. Senin bir hatandan kaynaklandığını düşünür insanlar ki sen onun gidişine okey verdin. Mahkemelik olduklarını zannetmiyorum Afra Saraçoğlu'yla. Olacaklarını zannetmiyorum çünkü Afra Saraçoğlu sürekli akan bir pınar ve o gemi oradan yüzünü yıkamaya Tabii. devam edecek. Yani Beraber karar almışlardır, feshetmişlerdir o cezai şartları falan. evet ama bu şık bir şey gibi durmuyor. Yani bir yapım şirketi için bu eksi bir puan. Ne yaptın da kaçırdın kızı derler adama. 3 hafta daha oynatamadın onu. 2 hafta daha oynatamadın onu. 17. bölümde oynadı. 3 hafta Bildiyse daha oynat. sezon finali olsa sonra devam etmiyor diye daha iyi açıklanırdı değil mi? Tabii, Evet. tabii. Yani burada Onur Güvenatan bağlanıp kendisini ifade edebilir ya da yardımcıları bağlanıp açıklama yapabilir. Bu açıklamaya muhtaç onlar açısından. Yoksa bizim için o kadar da çok fazla değil. Kendilerini ifade etmeleri açısından söylüyorum. Biz neyin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Gerçeği de zaten çok kısa zamanda eee, söylediğimiz gibi olduğu da ortaya çıkacaktır diye Bir de düşünüyorum. çok yorulmuş Bilal abicim. 3 yıllık diziden çıkmıştı biliyorsun Yalı Çapkını. Arkasından bu başladı. Hiç dinlenemedi. Kolay değildi. Şimdi bu dizi final yapsalar daha iyi bence. Afra'dan sonra Çağla karakterini öldürmezler de devam ettirip başka birini alırlarsa hiç olmaz. Afra'sız zaten reytingler öyle iyiydi ama hani süper değildi. Düşüşler oluyordu zaman zaman. Afra'dan sonra zor yani final yapsalar daha iyi. Yapmaz, Kenan İmirzalıoğlu yapmaz. Kenan İmirzalıoğlu Tabii. asla yapmaz. Çünkü 7 yıl sonra setlere dönmüş. Yarıda bıraktı dedirtmez. Şimdi Bergüzar Korel'e teklif gitmiştir. Tuğba Büyüküstü'ne teklif gitmiştir. Kim varsa şu anda yaşı ona daha yakın. Beren Saat'e teklif gitmiştir. Yani boşta olan iyi oyunculara, iyi kadın oyunculara teklif gitmiştir. Şu anda Olabilir. Afra da boşta kaldı madem Kıvanç Tatlıtuğ da bir türlü partnerini bulamadı Afra'yı alsın. vay! Vay! Bak Kenan'la yaş farkı aynı. Kenan'la Kıvanç'ın yaşı aynı aşağı yukarı. Yaş farkı aynı değil mi? Kıvanç kaç Yok yaşında? Kenan 45 mi? İmirzalıoğlu daha büyük. Kıvanç Ha, büyük. 83'lü. Tamam, daha büyük. Kıvanç'ın yaşını da Tabii. hemen biliyorsun. 43 yaşında o zaman. Tam 10 yaş fark var. Uyar.
Bak çok iyi uyar. Evet, Afra yani Saraçoğlu, Kıvanç çok iyi olur. 10 yaş fark bir şey değil. renkler de uyuyor, gözler de. Renkler, renkler. Kıvanç Babyface, Afra'nın yüzünün güzelliğine yakın yüzü Tabii. var. Buna kimse bir şey demez. Ya bravo Onur Akay, seni alkışlıyorum ben. Kıvanç'ın projesine Ali karakterini canlandıracağı projeden bahsediyorsun değil mi Kıvanç'ın? Evet, bulamadılar. İstihbarat Artık bu sezon zaten istihbaratçı. olmaz, yetişmez de yaz dizisi de yapmazlar. Bir dahaki sezon başlar artık. Geç kaldı. Yani Mert'ten başka bir tek Kıvanç'a okey veririm şu anda. Değil Afra'yı mi? Afra'yı bir yere taşıyabilecek, Afra'yla uyum Şimdi sağlayabilecek. şimdi Mert'le Afra'yı dizi güzel. olmaz. Yani Mert'le daha yeni dizi çektiler. Hemen bir dizi olmaz ama Mert'le sinema filmi olma ihtimali çok yüksek. Ben bunu hep Oldu. söylüyordum zaten size. Onu Evet. düşünüyorlar. Şimdi daha çok ön plana alınmış. Mert'in dizisi de bitince. Mert'te de gene onlar hata yaptı. Senaryo hataları yapıldı gene yani. Çok büyük hatalar yaptılar ya. Mert'te Yoksa ne güzel oyunculuğu vardı. Dizi güzel başlamıştı. Biraz birdenbire böyle dizide onu zengin etmeyip de sürdürselerdi. Senaryo böyle bir tuhaf geldi. Seyirciyi de şey yaptı. İkinci bölüm bir baktık ki Mert yine Yalı Çapkını'ndaki gibi yalılarda zengin. Birinci evet, bölümde taksi şoförü. İşte inandırıcılığı gidince olmuyor. Senaryo çok önemli değil mi Bilal abicim? çok önemli. Senaryo berbat ettiği işi. Ve tabii kast uyumsuzluğu da çok ön Vardı, plana o da çıktı. var. Uymadı Okuma pek provalarında şey. audition yapıldı mı bilmiyorum. Yani diğer oyunculara, diğer cast'lara deneme çekimleri yapıldı mı diziden önce, setten önce bilmiyorum ama yapıldıysa da audition'da yakalayamamışlar. Demek ki lay lay lom yapmışlar. Yapım ekibi, yönetim ekibi yakalayamamışlar. Uyumsuzluğu, okuma provaları falan bir şey vermemiş. Okuma provaları zaten genellikle geyikle geçer. Yani Tabii, okurlar ama öyle. ilk boldur. Yeni ilk heyecan falan o sohbet, muhabbet. Herkes gülmeye başlar. Yani Evet. çok şeyli geçer. Eğlence gibi bir şeydir o provalar. Evet. O tanışma günleri falan. O gırgır şamata geçer. Tiyatrolarda çok önemli. Tiyatroda ezber olduğu için daha çok ezber. Okuma provaları ben ilk tiyatroyla küçüklük yaşlarda oynadığım için çok zor. Yani tiyatro başka bir şey. Çok zor. Mert çok istiyor tiyatro yapmayı. Çok istiyor ve tek başına oynamayı istiyor biliyor Yapar musun? bence. Çok Uygun, oyunculuğu çok güçlü. çok istiyor. Tek başına ya da en fazla bir oyuncuyla, bayan oyuncuyla Bilal bir abicim, tiyatro. senelerdir televizyonlara çıkıyorum. Mesela canlı yayınlara katılıyorum. Sahneler, o kaç yıldır Evet. sahnelere. Ee, Her zaman bir minik ilk başta heyecan olur ama başlayınca geçer. Fakat tiyatro, ben seneler sonra Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığı'nın bir özel etkinliğinde başrol olarak oynadım. Tiyatroya çıkarken bacaklarımın titrediğini acaba unutacak mısın? Çok zor, çok. Yani o heyecanı hiç unutamıyorum. Tiyatro çok zor. Yani tiyatro sanatçısı olmak bambaşka bir şey. Çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Bacakları titreme dedin ya. Onu ben Yani de onu ben de genç bir sunucuyken yaşamıştım. İlk televizyonculuk deneyimimde yaşamıştım ama sonra alışıyorsun. Sonra tabii. alışıyorsun. Ama Sonra ben alışıyorsun. tiyatroyu Sonra bitiyor. senelerce oynamadığım için bir kere çok küçük yaşlarda oynamıştım. Kurban'da ve Keşanlı Ali Destanı'nda boyacı çocuktum. Kurban'da Murat'tım ve rolüm çoktu. Daha ilk ortaokuldayım. O kadar zor ki onları ezberleyip de oynamak. Ama Bilal abi zor. Tiyatroda başka bir heyecan duyuyorsun. Mutlaka. Mutlaka. Canım Onur Dizide Akay'cığım ne çok olacak? O teşekkür gün ederim. o anda ezberliyorlar. Olmuyor bir daha çekiyorlar. Arkadan sana söylüyorlar zaten konuşacağın şeyleri. Söylüyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sana burada bir şey okumak istiyorum. Senin bir yazını sana değil daha doğrusu seyircilerimize okumak Evet. istiyorum. Afra Saraçoğlu Abi dizisine neden veda ediyor? Arkadaşlar Onur Akay'ın yeni bir Evet. yazısı. Evet yanlış duymadınız. OGM Pictures imzalı rating rekorları kıran
Latin Amerika'dan taç mücevher diye söz ettiren, ikinci sezonu heyecanla beklenen Abi dizisinde avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu projeye veda ediyor. O gün o haberin duyulduğu gün Birsen Altuntaş arkadaşımızın Evet. Çok iyi bir gazetecidir Birsen kardeşim. Onun Tabii haberi zaten o haberi hepimiz duyurdu. Sonra ben de bilgi almak için konuyu işte bazı kaynaklara sordum. çok güzel yaptın. Ben de Birsen'i aradım. Haberini okur okumaz tebrik ettim. Ya Birsen dedim, pes be dedim ya. Harika haberler yapıyorsun. Çok güzel haberler yapıyorsun. Tebrik ederim seni dedim. Hakkını vermek lazım. Aynen. İnsanların çalışmasını takdir etmek lazım. Tabii. Şu lafı çok güzel. Bak sen de çok okuyorsun. Çok araştırıyorsun. Taç mücevher lafını Latin Amerika satış yöneticisi ATV Distribution'ın ATV dağıtım şirketinin Latin Amerika satış yöneticisi Fabiola Flores Cortez söyledi. Nerede söyledi? Los Angeles'ta Evet. fuarda söyledi. Dizilerin satıldığı fuarda söyledi ve orada 25 yeni ülkeye satıldı. Toplamda 50 ülkeye satılmış oldu 5 ayda. Kimin sayesinde? Elbette Afra Saraçoğlu sayesinde. Tabii. Bu bir rekor. 5 ayda 50 ülkeye satılmış oldu Abi dizisi. Bundan sonra birbirlerini seyretsinler artık. Afra yok. Şimdi senin yazından devam ediyorum canım. 23 Haziran'da sezon finali yapılması planlanan dizinin ardından genç oyuncu artık sette olmayacak. Zaten Akçay'da olduğunu söyledin. Beğen yaparsanız dostlar biz daha çok çalışırız ve daha güzel yorumlarla, haberlerle karşınıza geliriz. Onur Akay'ın yazısını okumaya devam ediyorum. Peki neden? Edindiğim net bilgiye göre Afra, Mert Ramazan Demir'le birlikte bir sinema projesinde yer alacak. Hadi be, helal olsun be. Yer alacağı için abiye veda ediyor. Yani bu veda aslında yeni bir başlangıcın habercisi. Evet, kısa dönemde bu filmin çekilme ihtimali çok arttı şimdi arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki köşe yazımda yazmıştım. Mert muhabirlere yazın bir sürpriz projem olabilir demişti. Ben de araştırmış Afra ile bir film projesinde buluşabilirler diye duyum almıştım. İşte o sürpriz proje netleşiyor. Şaşkınlık büyük ama aynı zamanda büyük bir heyecan da var. Çünkü Afram hayranları için bu tam anlamıyla bir rüyanın Tabii. gerçekleşmesi. Sevdikleri çifti dizilerde ayrı ayrı izlemek bir yana, şimdi aynı filmde belki de yine birbirlerine aşık karakterler olarak izleyecekler. Sinema salonlarında, beyaz perdede, dev ekranlarda. Bu hayranlar için tam bir bayram olacak. Mert Ramazan Demir'in yükselen kariyeri devam ediyor. Delikanlı final yapıyor. Bize bir şey olmaz liderliğini sürdürüyor. Şimdi de sinema filmi. Sen burada yazmamışsın ama Pera da geliyor. Ve Afra'nın Evet. Pera O da dijital var. dizisi Pera da eli Tabii. kulağında. Afra ise kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Abi gibi dev bir projeden ayrılıp sinemaya yönelmek. Cesaret ister. Ama Afra'nın cesareti ve yeteneği var diyor Onur Akay. Afram aşkı iş hayatıyla birleşiyor. İkili özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ama şimdi aynı sette, aynı projede olacaklar. Bu ilişkilerini nasıl etkiler? Kameralar önünde aşk yaşamakla kameralar arkasında aşk yaşamak çok farklı. Bakalım ikili bu dengeyi nasıl kuracak? Peki ya abi ne olacak? Ya bize ne Onur Akay ya? Abi ne olursa olsun ya. Ama yazını okumaya devam ediyorum. Dizi afrasız devam edecek mi? Senaryoda Çağla karakteri nasıl yazılacak? Düğün mü, ölüm mü, yurt dışı görevi mi yoksa dizi komple final mi yapacak? Ya bak bir de o var. Bugün ne günlerden? Bir hafta sonra, 6 gün sonra bunun için abiyi bir daha izleyeceğiz. Son bölümde Çağla'yı Ne olacak acaba? nasıl kaybediyorlar? Öldürmezler herhalde. Sakın ha. Öyle bir şey yapmasınlar. Sakın. Yıkılır vallahi o set başlarına. Yoksa dizi komple Ben final ben ben yap. öyle düşünüyorum. Yeni bir karakter yaratacaklar ikinci sezonun başında. Tutarsa devam edecekler bence. Yeni bir karakter yaratacaklar. İşte avukat gidecek, Kenan İmirzalıoğlu'na uygun bir partnerle devam edecekler gibi duyumlarım var. Öldürmesinler de Afra'yı.
Senaryoda Yurt dışına Çağla gitsin, taşınsın değil mi? senaryoda Çağla karakteri nasıl yazılacak? Düğün mü, ölüm mü, yurt dışı görevi mi? Yoksa dizi komple final mi yapacak? Şu an için net bilgi yok ama bildiğim bir şey var. Abi Afrasız aynı olmayacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri kim olacak? Karısıyla oynasın. Karısı da Evet. oyuncu. Var örneği var. Bergüzar Koray'la kocası Rahat oynadı. rahat da işte her sahneyi yaparlar, güzel çekerler, belki reyting alır. Belki olabilir yani. Yürek ister bu kararı vermek. Zirvede olduğun bir projeden ayrılmak. Üstelik sevgilinle birlikte yeni bir maceraya atılmak. Ama inanıyorum ki Afra Saraçoğlu yeteneği ve azmiyle sinemada da çok başarılı işlere imza atacak. Kalemine sağlık. Gayet güzel, gayet güzel bir Teşekkür ederim yazı. Bilal abicim. İşte Rica böyle ederim. duyumlar alıyoruz. O gün daha çok yeniydi. Alamamıştım bu duyumu ama sonradan da işte bu konunun üzerine daha fazla gidince diğer bilgileri öğrendim. Sette işte bu yaş farkı nedeniyle bir iletişim kopukluğu başlamış Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ondan sonra da uyumsuzluklar gitgide çoğalmış. Yani sette yaşanan uyumsuzluk ve iletişim kopukluğu nedeniyle bu aslında yaşanıyor bu olay. Yaşanıyor. Evet, bu konuda mutlaka daha ayrıntılı bilgi de ulaşacaktır bizlere. Verirler Eee, kesin. Kim bilir ne evet, olduysa artık o kadarını söylerler mi bilemem ama mutlaka son bardağı taşıran bir nokta var bence ki pat diye yani daha bir insan sezon finalini bekler. 2 dakika kalmış değil mi? Onu tutamadıklarına göre Afra Saraçoğlu gibi birine bir şey çok büyük bir şey yaşanmış son bir bardak taşıran bir damla. Çünkü Afra'nın yüreği de çok her şeye çok sabırlıdır yani. Değil mi Bilal abi? Böyle şey yap saygısı da son derece çoktur. Ee, kendinden yaşça büyük oyunculara. Onun için önemli bir konu var. Açıklarlarsa artık duyacağız hep beraber. Veya ben öğrenirsem belki söylerim. hadi bakalım inşallah. İnşallah. Güzel insanlar diyorlar. Ama Emine aşkları çok iyi gidiyor. Bilal abicim sana da sen de bir şeyler yakalamışsın değil mi? Arnavutköy'de bugün sabah biz Pelin Çin ile canlı yayındayken bir anda yazdı izleyiciler. Bilal Özcan da görmüş. İkisi Arnavutköy'de arabaya binerken Afra'nın Mert arabasına Ramazan, Mert geldi. Pelin de Ramazan. sana çok selam söyledi. Çok selamlarını Aleykümselam. iletti. Aleykümselam. Sağ olsun. Ne zaman yayın yapabileceğiz Onurcuğum bundan sonra? İzmir'e gidecek Şimdi misin her yine? çarşamba Bilal abicim ben uygunum. Bir tek haftaya bayrama mı geliyor? Bayram programları olacak benim ama onu tam tarihini bilemiyorum. Eğer bayram haftası olmazsa bir dahaki hafta yine çarşamba her zaman devam edebiliriz. Yazın gerekirse daha müsait olacağım gibi 2 güne de çıkarabiliriz de. Senin uygunsa tabii günler. Estağfurullah. Başka Estağfurullah. konukların da var. Ama ben çarşamba Estağfurullah. günleri hep müsaitim. Canımsın, canımsın. Yarın Arzu Altıntaş'la saat 18'de birlikte olacağız. Yayın yapacağız dostlar. Huzurlarınızda olacağız. Onurcuğum çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür Kalbine ediyorum. sağlık. Herkese de bizi izleyenlere sonsuz sevgiler gönderiyorum. Haftaya inşallah tekrar görüşürüz. Bayramdan sonra veya haftaya eğer bayram haftasına mı denk geliyor Bilal abiciğim? Ben de tam bilemiyorum haftaya. Evet Ee, bakarız onlara. Tekrar bakarız. buluşuruz Bilal Özcan TV'de inşallah. Hoşçakalın, sevgiler. Görüşürüz. Sevgiler. Görüşmek üzere. Dostlar çok sağ olun bizi izlediğiniz için. Sevgili Onur Akay'la, ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay'la gündemi konuştuk. Magazin gündemini konuştuk. Eksik olmayın bizi izlediğiniz için. Yarın Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la burada olacağız saat 18'de. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.